Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün mini bir açılım yapacağız. Açılımımızın konusu şu anda evrenden almam gereken mesaj nedir? 3 tane taşımız var. Pembe kuvars taşı, ametist taşı ve yeşim taşı. Siz burada videoyu durdurup seçebilirsiniz. Ben şimdi vakit kaybetmeden başlayacağım pembe kuvarsı seçenlerle. Bu mini bir açılım olacak. Evrenden şu anda almam gereken mesaj nedir? Pembe kuvars taşını seçenler. Hemen bakalım. Para kralı, değnek ikilisi ve değnek beşlisi. Kabullenme ve güce gelme. Evet arkadaşlar, şimdi para kralı bize diyor ki özellikle maddi açıdan elinize güzel fırsatlar geçebilir, bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Maddiyatla ya da kariyerle alakalı bir konunuzu tamamlayabilirsiniz diyor. Aynı zamanda Boğa, Başak, Oğlak burcundan yaşı sizden büyük bir kişiyle iletişiminiz olabilir. Bu kişiyle bir aşk hayatında başlangıç da olabilir. Ya da bir saniye arkadaşlar. Pardon. Bu kişiyle aşk hayatında bir başlangıç da olabilir. Ya da bu kişiden bir yardım almak. Veya böyle bu burçlardan Oğlak, Başak, Boğa'dan birisi ailenizde varsa bu insanlardan maddiyatta ya da kariyer konusunda bir destek ya da yardım görmekten bahsediyor. İkinci olarak değnek ikilisi. Bir karar verme aşaması. Aslında şöyle kartları da göstersem iyi olur. Bir karar verme aşaması. Yani bir adım bekliyorsunuz. Ama siz de aslında bir yola geldiniz. Karar vereceğiniz, karar vermeniz gereken bir döneme iştesiniz belki de. İşte bu konuda karar vermeniz gerektiğini, yeterince bilgiye sahip olduğunuzu, yeterince vizyonlu olduğunuzu ve kendi zihin gücünüze güvenerek bir karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Artık karar verme vakti gelmiş. Ve aynı zamanda değnekler çoğunlukla geldiği için, yani 3 kartın ikisi değnek olduğu için oldukça ateş enerjisine giriyorsunuz. Yani hareketli, atak, istekli, ne istediğini bilen ve isteklerinin peşinde koşan, yorulmayan, arzulu, yaşama gücü yüksek. Bu enerjilere giriş yapıyorsunuz ve bu anlamda da aslında doğru olan bir şeyi seçiyorsunuz. Ve size karşı da bir adım gelebilir. Eğer ki yurt dışıyla alakalı gündeminiz varsa, yani bir tatil ya da seyahat olabilir ya da herhangi bir şekilde bir haber bekliyorsanız bu haberi alabileceğinizi söyler değnek ikilisi. Ve değnek beşlisi, çatışmalara karşı dikkatli ol. Senin olan bir şeyi savunman gerekebilir der değnek beşlisi. Yani şu anda var olan bir konuda var olan bir şeyinizi savunabilirsiniz. Birileriyle anlaşmazlığa düşebilirsiniz ya da sizi tam olarak anlamayabilirler. Yani bu aşk hayatı için de geçerli. Karşı taraf sizi tam olarak anlayamayabilir. Hani bu konuda biraz kendinizi daha iyi açıklamaya çalışmanız, egoya ya da kibire kendini kaptırmadan hani daha açık ve anlaşılabilir olmaya çalışmanız gerekiyor. Ve diyor ki bu kart, dikkat edin lütfen, kavgaya götürmeyin bu işi diyor. Ve acceptance, the cycle of life, kabullenmek. Hayatın döngüleri. Şu anda ne yaşıyorsan kabullenmen gerekiyor diyor. Belki de sizin almanız gereken mesaj bu. Şu anda iyi mi yaşıyorsun? Kötü mü yaşıyorsun? Mutlaka bunda da bir hayır vardır diyor. Bu konuda da hani bunun yaşanması gerekiyor ki senin de bundan öğreneceğin bir şey var. Bu da senin hayatının bir döngüsü diyor. I step into my power boldly and confidently. Gücüme cesurca ve kendine güvenen bir şekilde adım atıyorum. Yani gücü eline almak diyor bu kart. Gücünüzü elinize alıyorsunuz. Daha güçlü ve daha kendine güvenen bir tavra sahip oluyorsunuz. Özgüveniniz yükseliyor ki yükselmesi de gerekiyor. Belki de sizin bir şeyleri kabullenmeniz gerekiyor ve bir yardım gelirse bunu da kabullenmeniz gerekiyor. Ve bu noktada da
kendi gücünüze de güvenmeniz, kendinize de inanmanız gerekiyor. Evet, birinci deste sizin almanız gereken mesaj bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Ben hemen ikinci desteye ametist taşını seçenlere geçiyorum. Ametist taşını seçenler, sizin şu anda evrenden almanız gereken mesaj yıldız kartı. Çok güzel. Kupa ası. Muhteşem. Bu desteninki daha çok aşkla alakalı ve yine tılsım ası, aslardan. Transformation ve Looking Deeper geldi. Tamam, şimdi hepsini sırayla yorumlayalım. Ametist taşını ikinci desteği seçenler. Öncelikle yıldız kartı der ki, senin çok güzel hayallerin var. Bu bir barışma hayali de olabilir. Evlilik hayali de olabilir. Kariyer hayatıyla alakalı bir yükseliş olabilir. Maddiyatla alakalı düşlerin olabilir. Her türlü hayal olabilir. Bu konuda bir iyileşme gerçekleşecek. Buna inan der. Buna inan ve bekle. Aynı zamanda bu kart Kova burcunun kartıdır. Yani Kova enerjisi daha böyle adalete önem verir. Sen de bu konuda adalete önem ver der. Yani ve insanlar için, kolektife hizmet için hani çabalar, herkesin iyi olmasını ister. Sen de hani sadece kendin değil, herkesin iyiliği için bir şeyler yap. Bu sıralar sadece kendine odaklanıyor olabilirsin, kendi sorunların olabilir ama lütfen diğer insanları da düşün der bu kart. Ve hayallerin gerçekleşebilir. Hayal etmekten vazgeçme ve şu anda kafanda ağırlıklı olarak hangi konu daha çok dönüp dolaşıyorsa, hangi konuyu daha çok düşünüyorsan, bu konuda güzel bir gelişme olacak, bir iyileşme olacak. Buna inan der ve der ki, bir de der ki, sen parlıyorsun, bir yıldız gibi parlıyorsun ve beğeniliyorsun. Eğer aklınızda biri varsa arkadaşlar, bu kişinin de sizi beğendiğini ve sizinle iletişim kurmak istediğini söyler ki zaten ardından kupa ası geldi. Kupa ası su grubunu temsil eder ve duygularımızdır. Sevgidir, ilişkilerdir arkadaşlar. Çok güzel. Size aşk hayatınızda özellikle bu desteği seçenlerin demek ki alması gereken mesaj daha çok aşk hayatındaymış. Bir teklif sunulacağını gösteriyor. Bu bir barışma teklifi olabilir ki yıldız kartında da aslında aynı cümleyi kurdum. Barışma teklifi olabilir. Sizi özlemiş bir insandan görüşme teklifi, buluşma teklifi olabilir. Veya da yeni bir insan olabilir. Bu yeni insan size tanışmak için bir mesaj atabilir. Yeni bir şeyler var. Siz özellikle aşk hayatında yeni bir döneme giriyorsunuz. Yani bu yeni döneme özellikle aşk hayatında veriyor. Ve duygularınız karşılıklı oluyor. Bu bir barışmayla girilecek yeni dönem de olabilir veya da yeni bir insanla tanışmayla girilecek yeni bir dönem de olabilir ama aradaki bağlar, eğer ki barışma bekliyorsanız, aradaki bağlar kopmamış ve siz yeni bir döneme bu insanla giriyorsunuz. Eğer ki yeni bir insanla hani düşünüyorsanız, düşündüğünüz birisi yoksa yeni bir insan geliyor ve siz bağların çok kuvvetli olduğu bir yeni döneme giriş yapıyorsunuz. Ve tılsım ası özellikle maddiyatla ve sağlıkla alakalı güzel yeni gelişmelerdir. Yine yeni bir dönemdir. Bu ikinci desteği seçenler, sizin için yeni bir dönem başlıyor. Çok net. Sizin almanız gereken mesaj yeni bir döneme gireceğiniz oldu aslında. Yani sizi yeni bir dönem bekliyor. Fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sadece ilişki fırsatları değil, maddiyatla alakalı, sağlıkla ve kariyerle alakalı da çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bir şeyin sonucunu bekliyorsanız, bir işin sonucunu bekliyorsanız güzel bir başarı haberi alabilirsiniz ve bu sizin önünüze yeni bir dönemin kapısını açabilir. Ve sağlıkla alakalı güzel bir dönem, yani sağlıklı olduğunuz bir dönem veya da güzel bir sağlık haberi aldığınız bir dönem başlıyor. Be open to change dedi. Dönüşüme karşı açık ol. Değişime karşı açık ol. Kartın mesajı da dönüşüm. Yani sizi dönüşmek bekliyor. Aradaki ilişkiler dönüşüyor. Bu küslüklerse eğer ki dönüşüyorlar ve şifalanıyor küslükler. Ayrılıklar şifalanıyor. Siz de dönüşüyorsunuz. Kendinize verdiğiniz belki de değer dönüşüyor. Kendinize daha çok değer vermeye başlıyorsunuz. Ve daha derinden bak dedi. Deep within me is a majestic radiance. İçimde çok güzel bir parlaklık var. Yani kendi içine bak, kendi özüne bak. Çok güzel bir şekilde parlıyorsun. Yani öz değer, öz sevgi.
bu konulara odaklan. Zaten sen bu konulara odaklandığında doğru sevgi veya da barışmak istediğin kişi dönüşmüş olarak sana gelecek. Sen dönüşürsen eğer ki kalbindeki insan da dönüşecek seninle beraber diyor. Yani aslında bunu da biraz ayna görevi görüyor. Ya da kalbinizdeki insan dönüşürse siz de onunla beraber dönüşeceksiniz diyor aslında. Sizin almanız gereken mesaj bu yönde. Umarım uyumlanmışsınızdır ametist taşını seçenler. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Ben 3. desteğe yani yeşil taşını seçenlere geçiyorum. Hemen bakalım sizin almanız gereken mesaj. Dünya kartı. Kupa dokuzlusu çok güzel. Ve kılıç üçlüsü. Peki, opportunity rising above. Şimdi arkadaşlar, bir tamamlanma var sizin için. Birinci destenin ilk kartında da aynı şeyi söyledim. Burada da var. Bir tamamlanma var. Ama sizdeki daha büyük bir tamamlanma. Artık daha böyle hayatınızda büyük etkiler doğuracak bir tamamlanma oluyor sizin için. Bu bir mezuniyet de olabilir. Bu çok güzel, büyük bir terfi haberi de olabilir. Emeklilik de olabilir. Çevrenizden duyacağınız bir haber, hani bu saydığım alanlarda olabilir. Evlilik haberi olabilir. Evlenme kararı olabilir. Ya da evlenme teklifi olabilir. Her şey olabilir ama siz çok mutlu oluyorsunuz. Her ne oluyorsa siz çok mutlu oluyorsunuz ve güzel bir tamamlanma oluyor sizin için. Yani bir hak edişi de almış oluyorsunuz. Hayallerin gerçek olacaklar. Kupa dokuzusu tarottaki hayallerin gerçek olacağını belirten bir karttır. Hayallerin gerçek olacak. Sen bunun için çabaladın ve çabalamaya devam ediyorsun. Merak etme, karşılığını alacaksın ve parmakla gösterilen o kişi olacaksın der. Çok güzel. Ve aynı zamanda duyguları da temsil eder. Duygusal anlamda da hani tamamlanmaya son bir adım kala böyle çok güzel gelişmeleri verir. Duygusal anlamda da güzel bir tamamlanma yaşayacaksın ve başarılı olacaksın. Hayalin gerçek olacak der. Şimdi burada kılıç üçlüsü geldi. Kılıç üçlüsü biraz enerjisi ağır kartlardandır. Arkadaşlar siz çok kırılmış olabilirsiniz. Kalbinize bakın, bu gördüğünüz kılıçlar böyle saplanmış olabilir. Ama bu noktada merak etme, güzel gelişmeler olacak der. Ve aynı zamanda bir uyarı verir. Kalbinle hareket et. Sadece aklını kullanma. Hani mantık insanı olma. Sezgilerine ve kalbine güven ve ona göre hareket et der. Yoksa istediğin gibi sonuçlar olmayabilir der. Mesela bir barışma teklifim alıyorsunuz. Sen beni çok üzdün, artık istemiyorum yerine bir düşünün. Kalbiniz istiyor mu? Kalbiniz istiyorsa kabul edin der bu kart. Yoksa sonucunda hüsrana uğrayabilirsin der. Şöyle bir şey olabilir. Bu başka bir senaryo. Şimdi bir adım bekliyorsanız bu adım sizi biraz daha bekletebilir ve siz bu bekleme sırasında birazcık daha hani bu bekleyiş size hüzünlendirebilir, biraz daha nasıl diyeyim, incitebilir bu bekleme süreci. Ama sonrasında bir tamamlanma oluyor ve hayalleriniz gerçek oluyor. Beklediğiniz mesajı alıyorsunuz aşk hayatında. Ya da bir kariyerle alakalı bir haber mi ya da para durumuyla alakalı. Bir süre bekleme var. Belki de haksızlığa uğradınız. Ama bu haksızlıklarınız güzel bir şekilde çok büyük bir tamamlanmayla, çünkü dediğim gibi major kart geldi. Hayalleriniz gerçekleşiyor. Bir tamamlanma yaşıyorsunuz. Sadece bu bekleyiş süreci biraz sizi yorabilir. Ve fırsatlar var. Opportunity. Expand your horizons. Ufkunu genişlet diyor. Fırsatlar var. Yeni fırsatlar var. Her anlamda. Hangi anlamda dinliyorsanız lütfen kendinizi ona göre uyumlayın. Yani aşk da olur, hatta sağlık da olur, kariyer, para, her şey olur. Bir fırsat var. Çok güzel ve bu fırsat size bu dünya kartındaki tamamlanmayı getiriyor. Rising above, I see only beauty and grace. Çok güzel. Sadece güzellikleri ve şükranımı görüyorum. Şükür etmek, güzellikleri görmek, yükselmek. Çok güzel. Hayatınıza arkadaşlar çok güzel nimetler giriyor ve siz şükür enerjisinde oluyorsunuz ve siz sadece gerçekten artık sevgi görüyorsunuz. Artık kırgınlıklar bitiyor. Bununla alakalı fırsatlar var, çok güzel gelişmeler var ve bir tamamlanma var. Hayallerin gerçekleşiyor.
Sadece birazcık daha beklemen gerekebilir. Bu da seni birazcık daha yorabilir. Ama normalde çok güzel fırsatlar var ve sen yükselişe geçiyorsun. Hayatın güzelliklerini görüyorsun ve artık şükür enerjisine geçiyorsun ki her zaman şükretmen de gerekiyor diyor zaten kart size. Evet, üçüncü desteği yeşim taşını seçenler, umarım siz de uyumlanmışsınızdır. Yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.